60'la gidiyorum. Hemen hemen aynı bak. Yok. 59, 56, 57. Ve evet, motorla geçmeyi en çok sevdiğim yerlerden biri burası. Dalıyorum ha. Vallahi daldım. Uy. Ben buraya bu motorla girer miyim? Girer miyim? Girmem. Dalıyorum. Ben bugün ne oldu? Bir cesaret geldi bana. Hayırdır? Gözümüzde patlar ha. This is jungle. Evet, herkese merhaba. Yeni bir motovlog videosuyla beraberiz. Bu videoda motosikletin hız göstergesinin ne kadar sapma yaptığını ölçmek için bir GPS programı kurdum. Ama bu da durduğumuz yerde 0.125 arasında gidip geliyor. Bunu da öngörmek lazım. En son böyle bir testi yine bu yoldan, yine buradan yola çıkıp 250 NK'da yapmıştım. Eski 250 NK'da 2021 model. %10'luk bir fark vardı o motorda. Bakalım bu motorda KTM 390 Adventure'da 2024 model hız göstergesinin doğruluk payı ne kadar? Hem de şöyle, işim erken bitti. Yarın yağmur yağacakmış. Uzun zaman üzerine yağsın artık. Kuruduk. Ama yağmadan önce şöyle kendimi bir ormanlara atıp son bir. Sonra yine uzun bir süre yağmayacak ama şimdi oralar hep ıslanmış olacak. Çamur olacak. Biraz şöyle bir orman içine gireyim yağmadan. Şimdi erken bitmişken. Ama şu trafikten bir çıkalım önce. Sonra şu ölçümü yapalım, ne oluyormuş. Felaket bir sıcak var ya. Dehşet. Şu düşük hızlarda hemen hemen aynı gözüküyor GPS'le. Tabi hızlanmalarda, yavaşlamalarda onun yansıması geç ya da erken oluyor olabilir. O yüzden sabit hızla gittiğim bir an asıl ölçüm yapmak daha mantıklı. O yüzden şöyle bir trafikten, hızlandığım, yavaşladığım yerlerden bir çıkayım. Oralarda ölçüm daha sağlıklı olacak. Adam sanırım geçeyim diye yol verdi. Böyle inceliklerin hastasıyız. Trafiği gerçekten araba kullanırken de bu oluyor. Birilerine kolaylık sağlamak, ortada kalmış bir arabaya yol vermek. Tabii ki orada bir niyet sorgulaması yapıyorsun ya. Önüne mi geçmeye çalışıyor, çakallık mı yapıyor, yoksa gerçekten de bir şekilde ortadan mı kalıyor? Olabiliyor böyle şeyler. Böyle insanlara kolaylık sağlamak hem kafayı rahatlatıyor, böyle bir o trafikteki gergin olma durumunu azaltıyor, hem de trafiğin akışını rahatlatıyor, kolaylaştırıyor yani. Böyle şeylerle trafiğin parçası olarak insanlar da bir sorumluluğa sahip aslında o trafiğin akışını. Ben yolumda giderim, gerisi beni ilgilendirmez dememek gerekiyor. Yalnız şuradan güneş vuruyor ayağıma, yanıyor ayağım. Felaket. Baba, ama sağına bak, sağına soluna bak ama şerit değiştirmeden önce. Yaptığın iş o sileceği camına gitmiyor ki o su. Arkanı ıslatıyorsun. Bayılacağım sıcaktan. Bayılacağım.
Petrole girecek diye bir korktum. Ama girmedi. Girebilirdi. Böyle benzin istasyonu girişlerinde sağdan gitmek sıkıntı. Böyle mecbur kalınca da çok dikkat etmek lazım. Dalabilir yani. Şimdi sabit 60 ile gidiyorum. Hemen hemen aynı bak. Yok. 59, 56, 57. Etmiş sabit. 68 falan. Çok az oynuyor böyle 1-2 kilometre falan. Tabi bu oransaldır muhtemelen. 70'te 2 ise yüzde kaçtır? Bunun en iyisi matematik hesaplamasıyla uğraşmayıp yüzle gitmek. Burası da trafikli ya. Vay arkadaş neymiş ya. Ya muhtemelen %3 falan. Tabii şimdi çok da sabit hız sabitleyici olmadığı için böyle dümdüz yüzde de işte aynı hızda da gitmek zor ama o yüzden hız değişikliği olunca da biraz oynama yapıyor. Ama çok yakın, bayağı yakın. Yani NK'da %10'du. Hatta arabada %10. Onda da %10. Ford Connect'te kabul edilebilir bir fark olduğunu düşünüyorum. Şurada trafik jandarması diyor. Trafik jandarması bize arıza çıkartır mı? Sağ olasın. Allah razı olsun. Şimdi yol biraz boşaldı. Daha sabit hızlarda, farklı hızlarla denemeler yapacağım. ...80 ile gidiyorum. 75 falan. 76. Daha fazla oldu. Niye? ...95'te gidiyorken 90 falan, yani 95'te 5. Ne düşünüyorsunuz? Sizce bu normal bir sapma mı yoksa fazla mı? Sıcak çok fena. Geçen haftadan itibaren yoğun bir nem var. Nem yoktu. Böyle bir çöl sıcağı gibi bir sıcak vardı. Daha iyiydi. Yani evet, biraz orada da böyle bir şey oluyor. Sıcaktan bir manyama durumu oluyor. 38 derece sıcak olan gün bir yere gidiyordum motorla, böyle çığlık attım sıcaktan. Ayaklarım falan bir değişik oldu yani. Ama yine de şu sıcaklık, şu an 35 derece falan herhalde. Sağ sinyal veriyorsun ama ne yapıyorsun? Şu an çok fazla nem var ve boğuyor. Yol verdi sağ olsun. Plakasız. Boğuluyorum. Şöyle bir ağaçların arasında gölgeye kaçıyorum o yüzden. Biraz nefes alalım. Yoksa betonların arasında başka bir mevsim var. Ormanın içinde başka bir mevsim var ya, öyle fark ediyor. Bizim insanlık olarak kodlarımızda olmayan bir şey içerisinde yaşıyoruz yani. Bu beton içerisinde yaşamak gerçekten bizi muhtemelen yüzyıllar sonra değişik şeylere evriltecek yani. Bunun insanlık üzerinde etkisi olacaktır. Bu kadar ağaçtan, topraktan uzak yaşamak makul ve mantıklı bir şey değil. O yüzden fırsat buldukça kendimizi böyle ormanın içine atmamız lazım. Ya şu bölgedeki inşaat hiç bitmeyecek değil mi? Yani öyle bir şey ki her yerde sürekli inşaat var, hiç bitmiyor.
İstanbul'un bitki örtüsü harfiyat kamyonu ya. Her yerde ya. Her taraf toz toprak. Motoru, arabayı yıkıyorsun. 2 gün sonra hiç yağmur olmamasına rağmen leşe dönüyor. Niye? Çünkü her taraf inşaat pisliği. Yurt dışında bir motosiklet testine katılmış. Yağmur yağmış. Ve testten döndüklerinde üstünün, başının, motorun hiç kirlenmediğini görmüş. Bizde ama bir yağmur yağsın. Bak şimdi yarın yağmur yağacak deniyor. O yüzden motoru yıkatmıyorum. Motor leş halde. Bir yağmur yağsın. Her taraf toz toprak olduğu için o yağmurla, o ıslaklıkla çamura dönüyor her şey. Arabaların lastiklerinden sıçrayanlar, motorun kendi kendine sıçrattığı şeyler, yolda inşaat kamyonlarının bütün şehre taşıdığı bir toz toprak var, pislik var. Yani bunlar bir Avrupa standartlarında bunların düzenlemeleri var. Yani bir şantiyeden çıkan kamyonun, aracın temizlenmesi, lastiklerinin temizlenmesi, bunlar hep aslında normalde kurala, kitaba bağlı şeyler ama bizde de yapanlar var. Bu tarz esaslara uyanlar var ama çok az. Yani bunlar istisnadan çıkıp genel geçer olmadıkça bundan kurtulma şansımız yok. Bu şehirlerin pisliği bu inşaat yoğunluğundan kaynaklanıyor daha çok. Kötü bir şey yani. Üzücü bir şey. Pislik içindeyiz. Şimdi biraz rahatlayacağız işte. Bu yol, kanalı takip edenler bilir ki ara ara kendime attığım, kafamı dağıttığım bir yer. Herkese de tavsiye ederim buraları. Buraya yakınsanız tabi. Karşıda da zaten daha çok var. Şile tarafları falan. Polonezköy tarafları. Böyle hem yolu güzel hem doğası güzel. Tabi şu an iç çıkış trafiğine yaklaştığımız için biraz araba kalabalığı fazla. Ama yine de insan böyle bir rahatlıyor. Ve evet, motorla geçmeyi en çok sevdiğim yerlerden biri burası. Neyse, o tarihi yapıyla doğanın bütünleşmesi ve yolun içinden geçiyor olması, hani yol yapmak için oraları bozulmamış, işte hoşuma gider böyle şeyler yani. Doğanın izin verdiği ve tarihin dokusunu bozmadan yapılan şeyler hoşuma gidiyor. Şu gölgenin güzelliği ya. Mükemmel bir olay. Çok biraz canımı sıkmaya başladın ha. Yani ne çok yavaş gidiyorsun, ne çok hızlı, ne de kararında. Bir değişik gidiyorsun yani, darlıyorsun. Çok yavaş gitsen yanından geçeceğim. Çok hızlı gitsen basıp gideceksin. Benimle işin yok. Ben de hızlı gitmiyorum. Ama kararında da gitmiyorsun. Gelip takılıyorum sende. Bir değişik ya. Bak şimdi normalde bu hızda gitmem ama geçtim ya. Geçince bir de takılmıştım orada bir. Basası geliyor insan. Önümün açık olmasını seviyorum. Bu arabada da bazen oluyor. Böyle gidiyorum, yine benzer muhabbetler. İşte çok hızlı gitmiyor, yavaş da gitmiyor ama önüm dolu diye geçiyorum onu. Sonra ben yine kendi hızıma düşünce gidiyor, geçiyor beni. Ya da o hızlanıyor belki, bilmiyorum. Ay. Burada tabi karşıdan olabilecek hatalı sollamalara dikkat. Böyle her yola girdiğimde bunu söylerim. Aslında kendime söylüyorum. Ama sesli söylediğim için videolarda da her defasında söylemiş oluyorum. Şu Zekeriya'köy tarafına giderken asfalt yoldan çıkıp dalmalık bir toprak yol kestirmiştim gözüme ve önceki denememde aylar önce çok çamurluydu. Oraya bir bakayım. Şöyle uzunlarımı yakayım da akşama doğru oldu.
görünürlüğümü arttırsın. Hem hava kararmadı, senin gözünde almaz. Hem de karşıdan gelene ve önümdeki arabaya daha da bana daha çok dikkat edebilmesi için bir işaret. Şimdi şuradan dalacağım. Burasıydı. Çok da araba geliyor karşıdan. Hem de tam viraj. Şöyle daldım. Adil zorbacı su haznesi. Şöyle gölgeye bir gireyim. Şöyle bir durayım. Şimdi bu tarz bölgelerde korktuğum şey şu oluyor. Şu arkadaş gibi bazı köpekleri gelip böyle ıssız yerlere salan insanlar var. Dur bakayım, hazır durmuşken şunu ride moduna off-road yapalım. Motorcycle'la MTC off yapalım. Keep pressed and close throttle twist grip. MTC kapandı. ABS'yi de off-road yaptık. Tamam. Öyle bazı köpeklerin hırçın olması biraz gerebiliyor böyle yerlerde. Şimdi mesela şurada ne oluyor? Bu yol çok mu kötü? Biraz fazla kötü. Ama şu soldan gider miyim? Dönerken ne olacak? Dalacağım. Köpek de şu sola daldı. Dalıyorum ha. Vallahi daldım. Uy. 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 Vay arkadaş. Gazamız mübarek olsun. Bir gaza gelip daldım ama dönüştü artık. Hayırlısı. Burada araba var. Hayırdır la? Buraya ıssıza ne yapıyorsunuz burada? Tabi yerlere de dikkat. Burada da iki ayaklı hayvanlar şişemişe kırabilir. Şimdi şu anda çok da her yerde bir orman yangını sıkıntısı var. Böyle yerlerde ekstra dikkatli olunması lazım böyle şeylere. Bir de tabii şöyle bir şey de aklıma geldi. Şimdi burada olur da bir yangın mangın çıkarsa Allah korusun. Bir kameradan gelip sen buraya girmişsin, burada yangın çıkmış, hayırdır falan deyip o kaos arasında şey yapabilirler yani. Bu yol aslında bayağı bir gidiyor. Hatta ileriden bir yerden de bir bayağı ileriden başka bir yola bağlanıyor diye bakmıştım. Ama tabi hani uydudan bakmıştım. Çizgi olarak bağlanıyor ama yol nasıl oraya kadar hiç fikrim yok. Mesela şurada dehşet bir görüntü var. Ben buraya bu motorla girer miyim? Girer miyim? Girmem. Çok sıkıntı ya. Sanki sol taraf iyi mi? Ama ileride çok geniş şeyler var. Ben bugün ne oldu? Bir cesaret geldi bana. Hayırdır, götümüzde patlar ha. Cesaret. Dalıyorum. Sinek git. Allah Allah. Bismillah. Kuru diye biraz kolay cesaret ediyorum. Yani buralar işte yağmur yağdı mı full çamur oluyor. Kuru olduğu için bir tık daha ne olacak, ayaklarını koya koya geçerim şeyiyle dalıyorum vallahi. Hadi bakalım. İstanbul'un Belgrad ormanlarının içinde bilinmeze yolculuk. Oy. Allah Allah Allah. Bu motoru bu yüzden aldık ya. Hadi ya.
This is jungle. Şunu kapatınca iyi. Gölge olduğu için siyah vizör çok karanlık yapar mı böyle detayları? Allah, kaçırır mıyım dedim. Buralar biraz kum. Kum da problemdir. Ama şöyle gideriz ya. Şöyle şeyden çıkmadan. Buradan çıkmaya çalışırsam mesela beni düşürür. O yüzden buradan çıkmaya çalışmayacağım o şeyden, oluktan. Ki biz buna hark deriz. Vay arkadaş. Hop. Uy. Şöyle biraz ayağa kalksam. Şöyle en azından sekmeleri götümde değil de motora şey abi. Burada bir yol ayrımı var. Mavi sakal 2 yol. Şimdi buradan bir bok gözükmediği için iPhone'un kendi haritasını açacağım. Onun uydu görüntüsü net. Sağdan gidersem şöyle bir yerden şehire çıkıyorum. Soldan bambaşka bir yere gidiyor. Tamam, sağdan. Gittiği yere kadar gidelim, bakalım olmazsa döneriz. Gelirken geçtiğimiz bazı yollarda köpek avlamaları duyuyorum. Çok rahat yollar değildi. Ama sonuçta bir şekilde geçtik yani. Şimdi burada yabani hayvan var mıdır bilmiyorum. Düşünmüyorum da. Düşünmüyorum ve gidiyorum. Şunu bir kapatalım. Şurada yine oluklu bir yol mu var? Orada yol var mı? Let's go ya. Vay arkadaş. Şimdi şu sol taraf biraz daha şey gözüküyor. Şuradan şöyle oralara çok girmeden kaydırmaz iş. Sinek de var. Güzel. Yalnız karşıdan bir traktör gelirse sıkışırık. Gidiyorum ama dur bakalım. Çakıl olursa o da biraz problem olabilir. Şimdi böyle sert toprak güzel. Sıkıntı yok, kaydırmıyor. Ama çakıl öyle mi? Değil. Sinek var çok. Şöyle bir motoru kendi hızına bırakayım, akışına. Oho, kaplumbağa. Ne haber? Çok sinek var. Sinek şov var burada. Güzel. Şöyle biraz kalkıp hoppa. Şöyle dizlerin üzerine hafif dizler kırık kalkınca, ki bunu ben eğitim olarak söylemiyorum. Kulaktan dolma bilgilerinden söylüyorum. Tavsiye olarak şey yapmayın. Eğitim alın. Öyle bir niyetiniz varsa. Ama dizlerin üzerine kalkınca böyle hafif kırık, motorun sarsıntısını dizler absorbe ediyor, şey gibi, amortisör gibi. O yüzden daha rahat oluyor gitmek. Uy. Böyle engebeli yollarda bir rahatlık yani.
Böyle yerlere giriyorum ki heves edeyim. Offroad eğitimi alıp daha da bilinçli ve daha da zor yollara girebileyim. Ona cesaret edebileyim. Bu kadar geldikten sonra dönemem valla. Buradan bu yol gittiği kadar gideceğiz. Tamamen kapanmamıştır inşallah. Şurada bir oluk var. Bir medeniyet şeyi gördüm. Duvar gördüm. Allah. Özel mülke falan çıkmıyordur herhalde. Hoppa. Yes. Çok iyi. İnşallah çıkıyordur bir yere. Şurası mı yol? Vallahi de asfalta çıktım. Helal bana be. Çok iyiydi, çok hoşuma gitti. Çok sardı. Biraz ter döktüm. Çok iyiydi ya. Zaten doğanın içinde olmayı seviyorum. Genel olarak yani motordan bağımsız. Aşırı zevkli. Ben daha önce bir şey yok. Korkma, bir şey yok. Burada ne oluyor? Bir karavan şeyi var orada. Ben böyle gidiyorum ama haritaya bakmadan. Neyse bir yerden bir ana yola çıkacağız. Mantıken kafamdaki pusula beni buraya çıkartıyor. Daha önce neydi? Enduro Park diye bir şeyin bir offroad turuna katılmıştık grup olarak. Motosikletleri kendi veriyor. Hoca da beraber geliyor. Hem böyle ufak tefek, yani tam bir eğitim sayılmaz ama gösteriyor yani neyi nasıl oluyor diye. Çok keyifliydi. O zehri bir almıştım ama uzun zaman geçmişti üstünden tabi. Bir offroad şeyi yapmak lazım. Ben de haritaya mı baksam? Sitelerin içinde geziyorum, zengin sitelerin içinde. Neyse gidiyoruz işte ya. Çok iyi oldu bu, çok güzel oldu. Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu, tamam mı? Yani böyle kafa dağıtmalık Bahçeköy sürüşümü resmen arşa çıkardım. O yoldan geçerek. İşte doğanın gücü. Şuradan bir yol daha gidiyor ama onun ucunun nereye çıktığını bilmiyorum, şimdi oralara giremem. Bugünlük bu kadar yeter. Çok keyifli oldu. Hem böyle bir gergin keyif. Havlıyor mu? Umuyorum aldığım keyif, heyecan, gerginlik size de yansımıştır. Ben şimdi buradan ana yolda nasıl bağlanacağımı bulup artık eve gideceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olmanız güzel olur. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı beklerim. Şurada bir eğitimde gördüm. Orası kesin ana yol. Evet. Videoyu hype'layabilirsiniz. Videoyu hype'lamak benim gibi az izlenen kanallara verebileceğiniz bir destek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.